Bu videomuzda OpenAI şirketinin geliştirdiği DALL-E adındaki yapay zekayı beraber deneyimleyeceğiz. DALL-E, betimlenen bir görüntünün metnini girdi olarak alan ve bunu gerçekçi bir resme, bir sanata dönüştüren yapay zeka sistemidir. DALL-E ile üreteceğiniz görselleri ticari projelerinizde de kullanabiliyorsunuz. Yani gerçekten kritik bir gelişme. Yine de ticari kullanım konusunda kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. DALL-E'nin üretmesini istediğiniz resmi betimleyen bir metin yazıyorsunuz. Ardından kısa süre içerisinde DALL-E yazdığınız metni özetleyen birden çok görsel çıktı sunuyor. Örneğin gezegenler arası zıplayan bir dinozor üretmesini isterseniz tam olarak bu dediğinizi yazıp saniyeler içerisinde görsel çıktıları elde edebiliyorsunuz. Dilerseniz indirebiliyorsunuz. DALL-E'nin ürettiği görselleri özel kılan şey bu görsellerin daha önce var olmamış olması. Yani böyle bir görsel internette siz üretene kadar bulunmuyordu. Şimdi birkaç deneme yapalım. Burada İngilizce yazdığım metinde yanlışlıklar olsa da DALL-E'nin arkasında çalışan modelin demek istediğim anlamı doğru bir şekilde yansıttığını gözlemledim. Çıktılara baktığımızda oldukça gerçekçi ve detaylı duruyorlar. Bunları bir stok resim sitesinde görsem şahsen hiç de garipsemezdim. İlk kullandığımda şunu merak ettim. Acaba aynı metni yazdığımda bir öncekiyle çok benzer sonuçlar mı verecek? Ama gördüm ki yeterli derecede bir fark var. Yani ürettiğim bir resmin aynısını bir başkasının üretmesi mümkün değil. Belki de DALL-E ile birlikte bir web sitesinin tüm görsel ihtiyacı dahi karşılanabilir. En azından destekleyici görseller için neden olmasın. Görselleri sağ üstte yer alan indir butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Tüm görseller 1024'e 1024 olmak üzere sabit çözünürlüğe sahip oluyor. Şimdi uzayda güneşlenirken kitap okuyan bir goril üretmesini isteyelim. Üreteceği görselin stilini de dijital art olarak belirtelim. Evet, ürettiği sonuçlar oldukça tatmin edici. Şimdi DALL-E'nin sunduğu bir diğer özelliği test edelim. Ürettiği görseller üzerinde Edit'e tıklayarak değişiklikler yapabiliyoruz. Örneğin buradaki ayı veya güneş de olabilir, emin olamadım, dünyaya çevirelim. Bunun için değiştireceğim alanı siliyorum. Ardından bu resmi üretirken yazdığım metni yaptığım değişikliği de kapsayacak şekilde düzenliyorum. Sadece sildiğiniz alan değil, tüm resmi kapsayan bir metin yazmamız gerekiyor. İlk iki görsel istediğimizi vermese de son iki görsel oldukça iyi duruyor. Bir de yakından inceleyelim. Gayet uyumlu olmuş. Tabi bu arada görseller kusursuz olmayabiliyor. Mesela gorilimiz havada süzülüyor ve yüzde bir garip. Burada da negatif renkleri andıran bir dünya görüyoruz. Şimdi bir Viking gemisi deneyelim. Ama bu Viking gemisi low poly, yani detayları çok daha düşük bir tarzda resmedilsin. Oldukça havalı oldu. Şimdi bu tasarımı beğenen bir 3D tasarımcı örneğin oyunu için bu görselleri referans alabilir. Düşününce de bu ve bunun gibi yapay zeka sistemleri ileride insanın yaratıcı zekasını biraz köreltebilir gibi hissettiriyor. Belki de çok uzun vadede bu yaratıcılığımızı farklı alanlarda kullanmaya yöneleceğiz. Farklı bir şey deneyelim. Büyük penceresi denize bakan modern beyaz bir mutfak istedik. Aslında DALL-E'nin arkasında yatan teknolojiyi ve bunun gelecekte daha nereye kadar gidebileceğini konu alan bir video çekme düşüncem vardı. Bu durumda sizlere aktaracağım tüm bilgilerin doğruluğundan emin olmak istediğim için, ki bu oldukça vakit alacaktı, o nedenle o video yerine DALL-E'yi kısaca özetleyen bu videoyu çekme kararı aldım. Bundan sonraki videolarda daha teknik konuları ele alıyor olacağım. Şimdi bu görseldeki masaya birkaç fincan ekleyelim. Burada birçok fincan eklemesini istememe rağmen sonuç bunu tam olarak yansıtmadı. Belki de sayı belirtmek daha net bir sonuç verecektir. Fincan yerine masaya bir kedi ekleyelim bakalım. Bunun için az önce düzenlediğim metindeki fincan bölümünü silip masada bir kedi olacağını yazıyorum.
Artık mutfağımızda camdan dışarı bakan bir kedimiz var. Yani şekli biraz garip olsa da kedi olduğu az çok anlaşılıyor. Şimdi de meyvelerin kullanılarak yüz şekli oluşturduğu bir tabak isteyelim. Bu fikri bir başkasında görmüştüm. İnternette başkalarının oluşturduğu gerçekten muhteşem görseller var. En başta belirttiğim gibi ne kadar detaylı ve özgün fikirler yazarsanız o kadar beklenmedik, ilginç sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Bunlar biraz ürkütücü olmuş ama yazdığımızı da yansıtıyor. Az sonra sizlerle DALL-E'nin en sevdiğim özelliğini paylaşacağım. Diyelim ki bu ürettiğimiz resimlerden bir tanesini çok beğendik ve bunun birkaç alternatifini görmek istiyoruz. Bu sefer seçeceğimiz resimden varyasyonlara tıklarsak DALL-E bize aynı resmin alternatiflerini üretecektir. Şu üçüncüdeki ay diğerlerine göre net çıkmış. Oraya bir silüet eklenebilir belki. Fırça boyutunu sağ alttan küçültebiliyoruz. Ardından silüete eklemek istediğim ayın önünü siliyorum. Buraya filmlerdeki Noel Baba ve geyiklerini uçarken ekleyeceğim. Bunun için önce elimizdeki görseli tanımlayan metni tekrardan yapıştırıyorum ve ek olarak ekleyeceğim imgeyi betimliyorum. Generate butonuna basalım ve görelim. Bu sonuncusu bayağı iyi olmuş. Küçük bir alan üzerinde değişiklik yapmamıza rağmen detaylar ayırt edilebiliyor. Bir de bunun varyasyonlarına bakalım. Şimdiye kadar denediklerim arasından gerçek resmin varyasyonları gerçek resimden nadiren daha iyi çıktı. Şimdi Son Akşam Yemeği tablosunun Disney karakterleriyle olan versiyonunu üretmeyi deneyelim. DALL-E metinler üzerinden görseller üretmemize imkan tanırken aynı zamanda gerçek hayattan çektiğimiz fotoğraflar üzerinde de değişiklikler yapmamıza izin veriyor. Ve bunu bazen o kadar gerçekçi yapıyor ki olaya hakim olmayan birisi fotoğrafı hiç yadırgamadan kabullenebilir. DALL-E'nin bazı kısıtlamaları da bulunuyor. Örneğin gerçek bir insan yüzünü yüklemenize izin vermiyor veya bazı ünlülerin isimlerini metin içerisinde yazdığınız takdirde uyarı alıyorsunuz. Bu nedenle ben kendi çektiğim köpeklerin yer aldığı bir resim üzerinden deneme yapacağım. Resmi yükledikten sonra karesel olarak kırpmanızı istiyor. Ve bu aşamadan sonra ister resmi düzenleyebilir veya varyasyonlarını üretebilirsiniz. Ben en öndeki köpeğime bir güneş gözlüğü takmak istiyorum. Ve bu örnekte acaba çevrede de bir değişiklik yapılabilir mi? Görmek için çevreyi de siliyorum. Ve tüm resmi tanımlayan metnimi yazdıktan sonra gözlük takma detayını da metnime yazıyorum. Evet, kendi yüklediğiniz resmi de betimleyen bir metin yazmanız gerekiyor. Vay, sonuçlar gerçekten havalı. Aynı sonucu almak için Photoshop kullansam muhtemelen en az 1 saatimi alabilirdi. Şimdi de bir de çevreyi seçmeden denemek istiyorum. Çünkü çevreyi seçtiğimde az da olsa çevreyi etkilemişti. Metnimizi yazalım. Matrix filmindeki gözlükler diye belirtsem de Matrix filmindeki Neo'nun gözlükleri diye yazmam daha iyi sonuç verirdi muhtemelen. Ama sonuçlar yine de çok havalı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Desteklemek için kanala abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.